Herkese merhaba, ben Şef Ela Ersöz. Bu video kanalım için hazırladığım ilk video. Kanalda sizlerle birlikte birçok tarifi beraber deneyeceğiz. Bunlar çok basit bir menemenden tutun da karmaşık gelebilecek bir kremaya kadar, güzel bir doğum günü pastasından lezzetli bir cheesecake'e kadar birçok tarifte sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü videomuzda sizlerle ekşi maya yapacağım. Ekşi maya yaparken dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var. Bir tanesi kullanacağımız un. Kullanacağımız un tam buğday unu olması sonucun iyi olmasına yardımcı olacaktır. Neden? Gerekli bütün besin öğelerini içerisinde barındırıyor güçlü bir maya olabilmesi için. Bir diğeri de su. Suyumuz içme suyu, kireçsiz bir içme suyu olması önemli. Onun dışında kavanozumuz 800 gramlık bir kavanoz bizim işimizi görecektir. Bulaşık makinesinde hiç yıkanmamış bir tahta kaşık gerekli. Çünkü tahta kaşık deterjanı emebiliyor yıkanma sırasında. Çok sağlıklı değil. O yüzden hiç makinede yıkanmamış bir tahta kaşık bizim işimizi halledecektir. Bir diğer konu da arkadaşlar gram konusu. Instagram hesabımı takip edenler bilirler. Gramla tarif veriyorum. Çünkü sürpriz sonlu bir ürün çıksın istemiyorum. Gram her zaman önemlidir. Gram bizim için çok güzel bir şeydir. Gramla yaptığınız tariflerde herhangi bir sürprize karşılaşmazsınız. O yüzden basit de olsa bir tartı edinmeniz iyi olacaktır. Şimdi burada ekşi mayamızı beslerken daha ilk günden, birinci günden hemen bir anlatalım triklerini. 1 bardak un, yarım bardak suya ağırlık olarak eşittir. Daha önce izlediğiniz videolarda aynı ağırlıkta işte 50 gram un, 50 gram su şeklinde tarifler verilmiştir muhtemelen karşınıza çıkmıştır. Burada bilmem gereken şey 1 bardak unun yarım bardak suya ağırlık olarak eşit olmasıdır. Gramı bir kenara bırakıp kolaylık olması adına, karmaşa yaratmaması adına ben size bugün bardak olarak ekşi maya tarifini vereceğim. 1 bardak tam buğday unum var, yarım bardak kireçsiz içme suyum var. Kavanozumda ikisini birleştiriyorum. Kaşık olarak plastik bir kaşığınız varsa onunla da yapabilirsiniz. Silikon bir aparatınız varsa, karıştırma aparatınız, onu da kullanabilirsiniz. Karıştırırken hiç kuru un kalmayacak şekilde karıştırıyorum. Şimdi ekşi mayamın çalışabilmesi için, iş görebilmesi için, ekmeği kabartabilmesi için en önemli noktalardan bir tanesi besledikten sonra onu koruyacağınız sıcaklık. Ekşi maya en çok 38-41 derece arasındaki sıcaklığı seviyor. Kış aylarında onu bir güneş gören kaloriferin üzerine koyarak sağlayabiliyoruz o sıcaklığı ama yaz aylarında öyle bir ayarlama pek mümkün değil. En güzeli, en kısa yol ne? Fırınınızı 50 dereceye getirin, kapağını kapatın, ekşi mayaları içine koyun. Bir 15-20 dakika çalıştırın, fırını kapatın, ekşi mayalar içerisinde kalsın. O sıcaklıkla beraber nasıl böyle coştuğunu görünce şaşıracaksınız. Bunu günde birkaç kez tekrarlarsanız ekşi mayanız için gerekli sıcaklık kriterini de sağlamış olacaksınız. Ekşi mayamızın ağzını streç filmle kapatıyoruz. Üzerine kürdanla 10-15 tane delik açıyoruz. Bu delikleri açtıktan sonra mayamızı dinlenmeye alıyoruz. Dediğimiz gibi sıcak bir yerde. Aslında bunun adı şipşak ekşi maya. Neden? İlk 3 gün hazırlıyorum. 4. gün eğer mayam yüzüyorsa ekmek yapmaya hazır. O yüzden şipşak ekşi maya. Diyelim ki işler yolunda gitmedi. 4. gün mayayı suya attım, yüzmedi, dibe çöktü. Ne yapacağım? Beslemeye devam edeceğim. Demek ki mayam benim daha hamuru kaldıracak kadar, suyun üzerinde yüzecek kadar güçlü değil. Beslemeye devam ediyorum. 4. gün, 5. gün bir daha bakıyorum yüzmedi. 6. gün bir daha bakıyorum yüzmedi. 7. gün hala yüzmüyorsa o mayayı atıyorum. Demek ki o olmamış. Yeniden sıfırdan bir ekşi maya hazırlıyorum. Şimdi bu maya yüzene kadar buzdolabına kaldırmıyoruz kesinlikle. O konuda anlaşalım. Buzdolabına kaldırma işine gelelim. 4. gün baktım mayam oldu, mayam yüzdü, ekmeğimi yaptım. Kalan 1-2 kaşık maya ayırıyorum. 1-2 yemek kaşığı mayayı kenara ayırıyorum. Onun üzerine toplam maya kadar su artı un koyuyorum. Oda sıcaklığında birkaç saat beklettikten sonra ağzını kapatıp buzdolabına kaldırabilirsiniz.
bir haftaya kadar beslemeden kalabilir. Ama mayamın üzerinde su biriktiyse 5. gün mesela maya demek istiyor ki ben acıktım. Tekrar çıkartın, mayanızı besleyin, tekrar buzdolabına kaldırın. Mayamızı bir canlı gibi düşünüyoruz, bir isim veriyoruz. O yüzden her gün aynı saatte beslememiz gerekiyor. Bugün besledim, yarın aynı saatte tekrar beslemem gerekiyor. Bugün mayamızın 2. günü. Gördüğünüz gibi bir sürü kabarcığımız var. Şimdi hep birlikte 2. gün beslemesini yapacağız. Evet, gelelim mayamızı beslemeye. Mayamızı beslerken aynen dün yaptığımız gibi 1 çay bardağı un, yarım çay bardağı su kullanacağız. 2. gün beslemesi için 1. günün aynısı ekliyorum. Yine hiç bulaşık makinesinde yıkanmamış tahta kaşığımla çeke çeke unun tamamı karışana kadar, yani içinde hiç toz un görünmeyene kadar şu şekilde. Sert davranmaktan korkmayın. Evet, bir bebek ama iyi doyurulması lazım. Bunu doyurma hareketi olarak düşünün. 1. ve 2. gün bebeğimiz aynı miktarda yiyecek. Evet, besleme işi tamam. Yine ağzını temiz bir streç filmle kapatıyorum. Streçin üzerine deliklerimi açıyorum. Ve yine evdeki 38-40 derece olabilecek en uygun yere bırakıyorum. Dediğim gibi fırının içi bunun için en ideal yer aslında. Bugün mayamızın 3. günündeyiz. Ekşi mayamızı fark edeceğiniz gibi biraz daha farklı besleyeceğiz bugün. Mayamız artık genç bir maya. Hala çok küçük ama genç küçük bir maya. O yüzden 3. gün 1. ve 2. gün beslediğimizin 2 katı kadar beslememiz lazım. Çünkü daha çok tüketmeye, daha çok acıkmaya başladı. Bu yüzden 2 çay bardağı un ve 1 çay bardağı suyla besliyorum. Eğer işler yolunda giderse, kabarcıkları göstermeyi unuttum ama şurada bakın az da olsa kaldı, görüyorsunuz. Yine kabarcıkları vardı. İşler yolunda giderse yarın sabah da eğer kabarcık dolu bir mayayla karşılaşırsam, böyle kabarmış bir mayayla karşılaşırsa ekmek yapmaya başlayabilirim demektir. Mayam ekmek için hazır oldu demektir. Evet. Beslememizi tamamladık. Yine aynı şekilde üzerini streçle kapatacağız ve üzerine delikler açarak yine 38-40 dereceye yakın, nerede sıcaklık varsa orada bekleteceğiz. Dediğim gibi fırının içi bunun için uygun bir sıcaklık. Evet, bugün ekşi mayamızın 4. günü. Gördüğünüz gibi küçük küçük kabarcıklarımız var. Güçlü ekmek yapmaya hazır bir şekilde bizi bekliyor. Her beslemeden sonra temiz bir streç kullanmayı unutmayalım. Kürdanla deliklerimizi açmayı unutmayalım. Mayamızın yüzdüğünü ve ekmek yaptığımızı da bir sonraki videomuzda izleyebilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı unutmuyoruz. Eğer isterseniz de Instagram'dan elaersöz.pestre hesabını takip edebilirsiniz.